Doktor İsrail Corani, genel cerrah uzmanıyım ben. Irakliyim. 10 seneden beri Türkiye'de yaşıyorum. Genel olarak genel cerrahiyle ilgilendim ama daha çok ağırlıklı meme cerrahiyle ilgileniyorum ben. Meme ağrıları aslında en çok hastaları merak eden konularda. Çünkü meme ağrı hissettiği anda kanser miyim acaba diye hemen bir endişe için oluyor. Aslında meme ağrıları iki ayrı tip ayrılıyoruz. Meme ağrıları adet ile ilgili olan ağrıları var. Adetle ilgili olmayan ağrıları var. Adet dönemden önce ağrıları bunlar normal fizyolojik hormon değişikliklerine bağlı olan ağrılar. Her kadın hissedebilir. Bazı kadınlarda daha fazla hissedilebilir. Bunlar herhangi korkulacak bir şey yok. Diğer ağrıları adet dönemlerle ilgili olmayan ağrıları. Yani tek taraflı meme ağrısı olur. Belli bir dönemden değil, sürekli olarak devam eder veya 1-2 ay süre olarak devam eden ağrıları. Bunlardan sebepleri çok. Ya hastanın kullandığı ilaçlara bağlı ya da diyetine bağlı, tükettiği gıdalara bağlı oluyor veya kullandığı hormon tedavilere bağlı olabilir. Özellikle postmenopoz kadınlarda kullandığı hormon tedavi daha çok hassasiyet gösterir veya bazı durumlarda memede oluşan küçük kistler veya fibroadenomları gibi iyi huylu değişikliklerinden dolayı hastalar meme ağrıları olabilir. Çoğu zaman meme ağrıları aslında memeden kaynaklı bir ağrıları değil. Sinirsel ağrıları olabilir, müsküloskeletal yani kaslardan yansıyan ağrıları olabilir. Onlarda meme ile ilgili herhangi bir alakası yok ama hasta memede hissettiği anda korkuyor ve bir endişe içine giriyor. Böyle olduğu durumlarda mutlaka meme cerrahi polikliniğe başvurmasını öneriyoruz. Tabii meme kanser ile ilgili de olabilir, nadir de olsa da bile. Onun için başvurması gerekir, muayene ve tetkik edilmesi gerekir. Ona göre meme kanser ile ilişkili olup olmadığını, tabii ona eşlik eden elle gelen kitle, meme başından akıntı veya kızarıklık olup olmamasını, bu daha çok önemli oluyor meme ağrılardan ziyade. Hastanın şikayeti olmasa da bile kendi kendine meme muayene mutlaka tavsiye ediyoruz ama meme muayene yaptığı zaman bunu adetin 7. ile 9. gün arasında yapmasını öneriyoruz. Diğer zamanlarda hiç meme muayene yapmasın çünkü elinde farklı şeyler hissedebilir. O zaman daha çok bir endişe içine girer. Herhangi bir lezyon saptandığı zaman eline gelen bir kitle veya şüphelendi bir hassasiyet gibi bir şey mutlaka meme cerrahi polikliniğe başvurması, o zaman genel cerrah veya meme cerrah tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Tarama konusunda yani şikayeti olmayan hastalar için 30 ile 40 yaşın arasında biz o hastalarda meme muayenesiyle ve ultrason ile tetkik ediyoruz. 40 yaşından sonra tarama mamografi başlatıyoruz bu hastalarda. Yılda bir mamografi çekimi ultrason ile birlikte yeterli oluyor. Böylece hastalarla daha çok MR tercih ediyoruz. Dens işte yoğun meme. Biz onu daha çok genç meme diyoruz aslında hastalarda. Hasta açısından güzel bir meme yapısı sahip oluyor ama tanı koymak için çok zor bir meme, bizi zorlayan bir meme. Yağ oranı çok az olduğu için orada mamografi tetkiği yaptığımız zaman çok iyi bir tanı koyamıyoruz. Ama bunun dens meme tanısı koyabilmek için mutlaka 40 yaş üstü kadınlarda ilk görüntüleme mamografi olması lazım. Mamografi çekimli yapıldıktan sonra hastanın dens meme yapısı olup olmadığını anlaşılır. 40 yaşın altında olan kadınlarda tabii ultrasonla tanı koyabiliyoruz. MR'da asla hiç radyasyon yok. Mamografide çok düşük doz radyasyon. Biz hep şöyle açıklıyoruz, hastalar 0,7 milisilver radyasyon doz alıyor. O da 3 ay boyunca normal evrensel aldığı radyasyonla aynı eşit veya 3 saat bir seyahati yaptığı zaman aynı aldığı doz olarak, onun için çok böyle riskli bir radyasyon doz değildir. MR konusunda magnetik rezonans olduğu için hiç radyasyon dozu yok ama kontrast vermek zorunda kaldığımız için kontrastın yan etkileri olduğu için bizde de ilk seçenek olarak MR hiçbir zaman tercih etmiyoruz. Şimdi riskli olan hastalar var. 3 ayrı grupa ayrılıyoruz. Düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olan hastalarda. Düşük riskli olan hastalarda bunları hayat boyunca kanser gelişme ihtimali %15'ten daha az oluyor. Orta riskli %15 ile 20 civarında. Yüksek riskli olan hastalarda bunları hayatlarında %20 gibi bir oranı kanser gelişme ihtimalleri oluyor. Yüksek riskli olan hastalarda veya daha önce implant koymuş olan hastalarda, mutasyon sahibi olan hastalarda bunları mutlaka MR ile takip etmeyi tercih ediyoruz. Ama düşük ve orta riskli olan hastalarda şüphelenmediğimiz müddetçe mamografi ve ultrason birlikte en iyi seçenek oluyor hastalar için. Şimdi görüntülemeye bağlı sınıflandırmamız var. BIRAT sınıflandırılması. Ona da oradaki lezyonu büyük olasılıklı iyi huylu lezyonu olarak değerlendirdiğimiz zaman yakın takip yeterli oluyor. Ama şüphelendiğimiz zaman, bu da çoğu zaman BIRAT 4 dediğimiz hastalarda veya BIRAT 5, o da yüksek ihtimalle kötü huylu hastalıkları gösterir. O zaman mutlaka biyopsi yaptırmamız lazım. Çünkü kanser türleri ve çeşitleri çok fazladır. Hangi kanser olduğunu, alt moleküler yapıları, hormon seviyeleri ne kadar
olduğunu. Ona göre biz bu hastaya önce tedavi mi başlatacağız? Neoadjuvant kastımız kemoterapi ve akıllı ilaçları, hormon tedaviyle mi başlayacağız? Yoksa bu hastayı direkt ameliyata mı alırız? Ona göre karar verilmiş oluyor. Ailede kanser uykusu olan hastalarda tabii kaç kişi kanser sahibi olur? Sadece meme değil, meme, over kanserleri, periton kanserleri, bunlar çok önemli bizim için. Kaç kişi vardı ailede? Yani bunu da tek kişi olması tabii olasılıkla daha az oluyor hasta kanser gelişmesi ve hangi yaşta kanser gelişmiş? Mesela ailede 1-2 kişi de olsa da ama ileri yaşta kanser geliştiyse bunu ailesel olma ihtimali daha düşük. Ama genç yaşta olan hastalarda mutlaka ve mutlaka genetik danışmanlık almaları gerekiyor. Bunu çok altına çiziyorum çünkü hasta çoğu zaman bunu ihmal ettiği bir konu ve çok önemli bir konu. Genetik danışmanlık hem bize tanı koyma yardımcı olur, yani genetik testleri yapılıyor ve bu hastada genetik mutasyonu var mı yok mu veya ailesinde mutasyon var mı yok mu bize bir tanı koyar. O zaman da hastaya daha yakın takip edilmesi gerekir ya da kanser gelişmemesi için ameliyat mı geçirmesi gerekir? Bazı hastalarda kanser değil ama BRCA1, BRCA2 gibi mutasyonları, bunlar ilerleyen zamanlarda çok yüksek ihtimalleri kanser gelişecekleri için bunu hastaya anlatıyoruz. Hastayla tartışarak meme boşaltma gibi bir ameliyat oluyor. Onun yerine implant, silikon koyuyoruz. Bunu hastanın şekli bozmamak için, ama hastanın %90'ı kanser gelişme ihtimaldeyken %1'e indirmiş oluyoruz. Bunu ailede kanser uykusu olan hastalarda veya 50 yaşın altında meme kanser gelişmiş olan hastalarda mutlaka genetik testleri yaptırıyoruz. Ailede genetik mutasyonu var mı yok mu ona göre araştırılır. Sadece meme yönelikle tedavi verilmeyebilir. Rahim ve yumurta yönelik de tedavide verilmesi gerekebilir. Mastit konusunda emziren kadınlarda en sık rastlanan sıkıntılardan biri. Bu mastit ne demek? Mastit emziren kadınlarda, tabii emzirmeyen kadınlarda da olur ama emziren kadınlarda daha fazla, daha sıklıkla oluyor. O dönemde meme dokularda iltihaplanma gelişiyor. Bunların sebeplerden biri düzgün bir şekilde emzirmemek. Yani ya az emziriyor, tamamen memeyi boşaltmıyor veya meme uçlarında çatlakları ve küçük yaraları oluşmasından dolayı bebek ağzından bakteri giriyor ve meme iltihaplanma oluyor. Bu nedenle ilk olarak özellikle ilk bebek sahibi olan kadınlarda mutlaka meme emzirmeyi öğretmek gerekiyor ve 2 saate veya 3 saate bir bebek emzirmeyi ve doyana kadar, yani memeye boşalana kadar emzirmeye, ek gıda vermemesini gerektiğini anlatmamız gerekiyor ve meme uçlarında herhangi bir kızarıklık, bir çatlak oluştuğu zaman mutlaka meme cerrahi polikliniğe başvurması gerekiyor. Ona göre tedavi uygulanabilir mastit gelişmemesi için. Çünkü mastit olarak ilk etapta mastit gelişiyor, tedavi edilmesi apseye kadar gidebilir ve bunu ciddi bir şekilde ağrı ve rahatsızlıkla hastaya sunabilir. Hastalarımıza mutlaka kendi kendilerine muayene etmelerine tavsiye ediyoruz. Bahsettiğim gibi 7. ile 9. gün arasında muayene etmeleri, ellerinde gelen herhangi bir lezyon, meme başından herhangi bir akıntı, kızarıklık, şüphelendiği herhangi bir durum olursa mutlaka meme cerrahi polikliniğe başvurması ve gerekli tetkik yaptırmasını tavsiye ediyoruz.